Sadece üçgen bir parça örerek böyle bir çantaya sahip olabilirsiniz. Kağıt ip kullandım. Böyle çimen yeşili tonlarında rengim. Kafeslerden oluşuyor model ama bu kafeslerin yapılışında bir takım farklılıklar var. Çok seveceğinizi düşünüyorum bu modeli. Çanta askısını hazır olarak kullandım ama kanalımda farklı modeller var. Dilerseniz siz örebilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın şöyle dikdörtgen parçayı sehpanın üzerine serdim. Buradaki en önemli ayrıntılardan bir tanesi katlama yöntemi. Eğer bu katlama yöntemini tam istenilen ölçülere dikkat ederek yaparsanız eğer böyle kalıp gibi duran bir çantaya sahip olabilirsiniz. Hani bundan dolayı hani videoyu atlattığınız zaman bu sefer farklı sorunlar çıkacaktır, emin olun. Buna dikkat etmenizi özellikle sizlerden rica ediyorum. Sonrasında üzülmemeniz adına. Desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Hızlıca abone olmanızı ümit ediyorum. Model aslında üçlü trabzanlardan oluşuyor. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum size. Üçlü trabzan var. Şu ikinci olanı da birinciden üçlü trabzan olarak örüyorum. Bundan dolayı bir farklı duruşu var. Ben bu duruşu çok sevdim ve bu çantaya çok yakıştığını düşünüyorum. Bir sıra sık iğne yapıyorum. Arada da bir zincirim var. Şimdi ben size modeli anlatacağım. Modeli anlatırken şöyle pamuklu bir ipten faydalanacağım. Çünkü tam olarak batma noktalarımı ayrıntılı olarak size göstermek istiyorum. Şimdi bunun da size kaç sayıyla başladım onu söylemek istiyorum öncelikle. 41 tane zincir çektim. 41 zincir üzerine kurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kafesimiz var. Buradan buraya tam olarak ölçüsünü de size söylemek istiyorum. 32 santim. Boydan da 92 santime yakın ördüm. Şöyle yapıyoruz aslında. Olabildiğince. Şimdi dikdörtgen parçada ben burasını 30 yaptım. Boyunu 90 santim. 3 kat gibi, 3 aşağı 5 yukarı 3 kat gibi düşünün. O zaman tam istediğiniz sonucu elde ediyorsunuz. Nasıl katladığımı zaten sizlere de göstereceğim. Bu katlama yöntemiyle siz istediğiniz modeli kurun. İstediğiniz şekilde çantanızı farklı modellere de bu şekilde taşıyabilirsiniz. Yine enini belirleyerek çantanızın boyunu yine siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok pratik, güzel bir model, çok popüler bir model. Bundan dolayı sizlere ne zamandır benden istiyordunuz. Hatta benim bir tane Reels'ım var. O Reels milyonlar izlendi. Orada ben sadece sık iğne yapmıştım. 3 tane farklı renk örmüştüm ve katlama şekli var. Aman Allah'ım o kadar çok istediniz ki ama ben bir türlü fırsat bulamamıştım. Ama dedim ki sonra şöyle bir modele o çanta çok yakışacak. Hem de tam olarak katlamayı size göstermiş olacağım. Şimdi hemen hızlıca model anlatımına geçelim. Normalde ben kağıt ipi 4 numarayla örüyorum. Ama burada koton ipi 3 numarayla öreceğim. 41 zincir değil, gelişigüzel zincir çekeceğim. Zincir sayımı saymayacağım. Çünkü burada biz modeli kuracağız. Şimdi işaret parmağıma ipimi doladım. Kancam yukarı bakıyor. Şöyle bir tur ipimi geçirdim. Bir tane kilit zincirimi attım. Şöyle efendim. Bakın. Bir tık da hemen büyütelim. Şimdi zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Hiç durdurmadan video modeli anlatımı size gelsin. Şöyle gelişigüzel çekelim. Evet, şöyle bir zincir çektim. Şimdi bir sıra hemen şöyle çevirdim. Ne yapacağım? Girdim, sık iğne yapıyorum. İlk birinci sıram sık iğne. Boşluklara giriyorum, zincir boşluğuna girdim, ipimi aldım. Tığımda 2 ipim var. İkisini aynı anda çıkarttım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar sık iğne olarak hemen geliyorum. Burayı biraz hızlandırırız.
Evet, sonuncuya geldim. Şimdi bakın şöyle koydum. Benim bir sıra sık iğnem var. Şimdi başa gelince model kurulurken, yani model olduğu zaman 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve dönüyorum. Şu yöndeyim. Şimdi benim 3 zincir çekmiştim. İkinci olan ortadaki zincirin içerisinden şöyle bir giriş yapıyorum. Ve bir tane ilmek aldım. 2 tane ilmeğim var. Hemen bakın şu noktadayım. Onun yanındaki boşluğa geldim. İpimi aldım. Tığımda 3 ipim var. 1, 2, 3 de çıktım. Bakınız. Şimdi devam ediyorum. Bir zincir çektim. Ta ipimi doladım. Bir tane sık iğneyi atlıyorum. Bunu atladım. Geldim buraya. Buraya ne yapacağım? İpimi aldım. Üçlü trabzan yapacağım. Tığımda 3 ipim var. 1, 2, 3. Buradaki 3 zinciri de biraz önce üçlü trabzan olarak kabul etmiştim. Şimdi hemen ortadaki zincirin boşluğundan şöyle bakın 2 parçasını birden alıyorum. Tam ortadan girdim. İpimi geçirdim. Tığımda 2 ipim var. Hemen aşağıya bakın şu noktadayım. Hemen onun yanına buradan girdim. Buradan da ipimi aldım. 3 tane ipim var. 1, 2 ve 3. Model bu. Bakınız. Tekrar bir zincir çektim. Hemen ne yapacağım? Bir tane boşluk atlıyorum. Buradan girdim. 1, 2, 3. İkincinin orta yerinden girdim. İpimi aldım. Hemen yanından bir tane daha aldım. 3 ipim var. 1, 2 ve 3. Modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi hemen devam ediyorum. Bir zincir. Tekrar çok güzel duruyor. Bu çantaya çok güzel yakıştı. Çünkü kafeste yapıyorlardı ama bu şekilde yapan yoktu açıkçası. Bundan dolayı dedim ki böyle bir farklılığımız olsun. Şimdi bir tane atladım. Hemen yapayım. Sıranın başında bakalım nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Hep 3'te çıkıyorum. Bir zincir çektim. Çünkü benim şu an sık iğne sırası. Döndürdüm. Sık iğne olarak başlayacağım. Bunu bir tane olarak kabul ettim. Hemen yanındakine şuradan bir saniye giremedim. Hemen bir tane yaptım. Bir zincir çekmiştim. O boşluğun içerisine yaptım. Şimdi 2 tane bu üçlü trabzanların tepe başına batıyorum. Bakın. Bir tanesi de burada. 2. Şimdi nasıl? Şimdi burada bir zincir boşluğumuz var. Bu boşluğa girdim. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada bakın şu üçlünün bir tane tepe başına battım. Şu sizi yanıltmasın. Şu 3 zincir çektiğimiz şöyle gömülü duruyor. Onu oradan tabii ki çıkartacağım. Çünkü sayımızın eşit olması gerekiyor. Bir tane de buraya hemen yaptım. Şimdi ne yapıyordum? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakınız çevirdim. Modelimizi görüyorsunuz. Şimdi ilk sırada ne yapıyordum? İkinci zincirin ortasından girdim. İpimi aldım. Ve hemen bu sıradayım bakın. Onun yanından giriş yaptım. 3 ipim var. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane atladım.
Tekrar geldim. 1, 2, 3. Ortasından girdim. Hop. Yanından ve 1, 2, 3. Model bu arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde örüyoruz. Dediğim gibi sizin örnek veriyorum 35 santimse eğer eni 35 santim en yaptınız örnek veriyorum. 35'i 3 ile çarpacaksınız. Çünkü bu modeli 3'e bölerek katlıyoruz biliyorsunuz. 35'i 3 katı ne oluyor? 30 olsa 30, 60, 90, 15 daha 105 santim olarak boyunu örmeniz gerekiyor. Onu istediğiniz modelle birlikte yaparsınız ama benim yaptığım model bu. Şimdi hadi gelin hep birlikte nasıl birleştiriyorum onu göstereyim size. Dikdörtgen parçamı sehpanın üzerine serdim. Şimdi size bir de boyunu göstermek istiyorum hemen. Boyumuz 90 santim. En biliyorsunuz hemen tekrar şey yapalım. 32 santime de yakın oldu. Şimdi benim bu parçayı 3 eşit parçaya bölerek ne yapmam lazım? Katlamam lazım. Şimdi katlama yaparken benim dikkat edeceğim nokta şu. Birincisi bu parçayı alttan alıyorsam bunu yukarıdan katlayacağım. Ne demek istiyorum? Şimdi benim birinci parçam bu alttan alıyorum. Bakın şöyle bir üçgen şekline getiriyorum. Tam şu üçgen şekline geldi. Daha sonra bunu alttan aldığım için diğer parçamı bakın şöyle yukarıdan alıyorum. O da bu çizgiye denk geldi. Çizgilere dikkat ediyoruz bu arada. Yani buradaki çizgiler sizin birleştirme noktanızda önemli. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bakın şu ikinci parçayı şu şekilde alıyorum. Hop yukarı ne yaptım? Katladım. Bakın bu kadar benim birleştirmem. Şimdi ne olacak? Şimdi şu parçaları birleştireceğiz. Dikeceğiz. Şöyle. Nasıl diktiğimi de size göstereceğim. O da çok basit. Hem önden dikeceğiz hem de bakın şu arkadan bir birleştirme olacak. Daha sonra çantanın askısını hazır olarak kullanacağım. Ama size çanta askısı modelleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Bir sürü var. Oradan bakarsınız dilerseniz. Şuraya da bir çıt çıt tamamdır. Sıra geldi artık dikmeye. Şimdi size bir bilgi daha vermek istiyorum. Şimdi siz bu 90 santimi 30 santim mavi, 30 santim sarı, 30 santim pembe şey veriyorum, örnek veriyorum öyle. O şekilde de yapabilirsiniz. Hani birleştirmekte zorlanırsanız aklınızda bulunsun diye söylemek istedim. Onları da birleştirirken renklerin tabi belli olmaması gerekiyor. Onu da nasıl dikerseniz renkler hani belli olmaz. Kırmızıyla maviyi birleştiriyorsunuz. Ama yeşille dikeceğim ve yeşil hiç gözükmeyecek. Öyle düşünün. Şimdi o yöntemi size anlatmak istiyorum. Oldukça da basit. Şimdi hemen şu ucum zaten belliydi. Şöyle plastik bir iğnem var. İğnemi şöyle bir alttan geçirip şuraya bir düğüm atacağım. Başlangıç noktam için. Bakın şöyle daire oldu. Dairenin içinden iğnemi geçirince düğüm olmuş olacak. Ve arkada olduğu için de tabii ki gözükmeyecek. Daha sonra şu başa geliyorum. Baştan birleştireceğim için. Şimdi hemen şöyle ayarladım. Tam birleşme noktam şuradan bir girdim. Bakınız. Şöyle. Şimdi benim şöyle çeviriyorum. Burada benim başaklarım var. Bakın şöyle göstereyim. V'ler var. O V'lerin ortasından geçeceğim. Örneğin şuradan ve şuradan. Şöyle geçtim. Buradayım. V'lerden geçtim. Şimdi buraya geleceğim. Buradaki V'lerden geçeceğim. Bakın. Şöyle ve şöyle. İçlerinden geçiyorum. Tam ortalarından. Bu şekilde bir oradan bir oradan dikerseniz renginiz hiçbir şekilde belli olmaz. Şimdi nereye geçeceğim? Buraya geçeceğim. Şöyle. Şurada. Bakın.
Hemen karşıya. Tabii farklı dikme teknikleri var. Siz farklı bir şekilde de dikebilirsiniz ama böyle diktiğiniz zaman hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi hemen şöyle geldim. Şuradan karşılıklı olarak dikiyorum. Diktikten sonra artık kameramı tekrar açarım. Alttan sıkıştırdım. Evet. Bakın efendim, böyle şu sıra sonuna kadar, şuraya kadar geleceğim. Evet, çantamızı iki tarafını da diktik. Artık bitirdik. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir elle düzeltmek gerekiyor. Bu arada size bir bilgi daha vermem gerekiyor. Kağıt ipi olan bütün çantaları ben ütülüyorum. Üzerine ıslak bir bez koyuyorum. Böyle sıkıyorum, sıkı sıkıp. Ondan sonra buharlı ütüde bir güzel ütülüyorum. Dikmeden önce ütüleyebilirsiniz. Ben orada söylemeyi unuttum ama yazı olarak oraya ekleyeceğim. Yani. Şimdi bakalım kaç santim olmuş. Şöyle yapalım. Tam şuradan aşağıya baktığımız zaman şöyle 44 santim. Şöyle eni 43 santim. Bir de şu V'den 20, görmüyorsunuz. Şöyle tutayım. 22 santim oldu. Gayet güzel, kullanışlı, büyük bir çanta elde etmiş olduk. Şimdi çanta askısını şöyle bir askı ben tercih ettim. Her yerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Şöyle uçlarına klipsler taktım. Ondan sonra geçirdim. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Örebilirsiniz de dediğim gibi. Tam tamına 250 gram kağıt ip kullandım. Askı olmadan. Demek ki askı ile birlikte 300 gram bir kağıt ip ihtiyacınız var bu durumda. Açıklama kısmına yine sizler için eklerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenileriniz çok kıymetli. Yorum yaparsanız daha da mutlu olurum. Onları okumayı biliyorsunuz, seviyorum. İletişim içerisinde de olmuş oluyoruz. Bir de takıldığınız bir şey varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Farklı arkadaşlar için de mutlaka yönlendirici oluyor. O yönden de çok faydalı. Açıklama kısmına çanta askılarını ekliyorum. Bunun yanında çanta modellerimiz de var. O bölüme de bakabilirsiniz. Sanırım kanalımda 100'ün üzerinde bir video oluşmuş oldum. Hep ördüklerimi sizlerle paylaştım. Abone olursanız, bildirimlerinizi açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Herkese efendim sağlıklı günler diliyorum.